Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümüyle birlikte dizide yepyeni bir döneme giriyoruz. Çünkü artık 100. bölüme ulaşılmış durumda. Ve bu kilometre taşı dizinin hem anlatı açısından hem de karakter gelişimi açısından kritik bir noktası olacak gibi görünüyor. Uzun süredir devam eden entrikalar, inişli çıkışlı ilişkiler ve bastırılmış duygular artık iyice su yüzüne çıkıyor. Sezon finaline yaklaşırken her bölüm bir öncekinden daha sarsıcı gelişmelere sahne oluyor. Özellikle son birkaç bölümde yaşanan olaylar dizinin dengelerini alt üst etti ve karakterlerin alacağı yeni kararlar bundan sonraki süreci tamamen şekillendirecek. Detaylara geçmeden önce sizlerden küçük ama bizim için kıymetli bir ricamız olacak. Eğer siz de bizim gibi Beril ve Işıl karakterinin artık dizideki etkisinin azaldığını, hatta olaylara katkıdan çok karmaşa kattığını düşünüyorsanız ve diziden ayrılsınlar istiyorsanız videomuzu beğenerek bunu bizlere gösterebilirsiniz. Bu sayede bu düşünceye kaç kişinin katıldığını da birlikte görmüş oluruz. Çünkü bu iki karakterin yaptıkları hem seyir keyfini hem de diğer karakterlerin gelişimini zaman zaman gölgede bırakıyor. Ayrıca videomuzu sonuna kadar mutlaka izleyin. Çünkü bu videoda sadece olayları sıralamakla kalmayacağız. Aynı zamanda karakterlerin aldıkları kararların perde arkasını, yaşananların arkasındaki duygusal motivasyonları ve ilerleyen bölümlerde bu olayların nasıl sonuçlar doğurabileceğini de birlikte analiz edeceğiz. Yani yalnızca ne olduğunu değil, neden olduğunu ve bundan sonra ne olabileceğini de birlikte değerlendireceğiz. Hazırsanız gelin 100. bölümde bizleri neler bekliyor? Hep birlikte yakından bakalım. Kızılcık Şerbeti'nde sezon sonuna yaklaşırken dizide yaşanacak ayrılıklar da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Seyircinin merakla takip ettiği bu süreçte artık kesinleşen iki veda haberi var. Bunlardan ilki Mary karakteriyle ilgili. Diziye sonradan katılmasına rağmen kısa sürede dikkat çeken Mary, özellikle Şebnem Bozoklu'nun başarılı performansıyla izleyicinin ilgisini görmüştü. Ancak bu sezonla birlikte Mary karakterine veda edeceğimiz artık kesinleşmiş durumda. Veda edecek bir diğer isimse dizinin genç karakterlerinden Metehan olacak. Metehan karakteri son dönemde senaryoda biraz geri planda kalsa da zaman zaman önemli gelişmelerin içinde yer almıştı. Ancak bu sezonun ardından onun da ekrana veda edeceği konuşuluyor. Metehan'ın ayrılığı özellikle aile içi dinamiklerinde bazı boşluklar yaratabilir. Bu boşlukların yeni karakterlerle mi doldurulacağı yoksa senaryoda farklı bir yönde mi ilerleme sağlanacağı şimdilik bilinmiyor. Bunların dışında izleyicinin oldukça dikkatini çekecek yepyeni bir karakter de diziye dahil olacak. O karakterse Işıl'ın geçmişinden gelen birisi, eski sevgilisi. Evet, Işıl'ın hayatında bir dönem önemli bir yere sahip olan bu kişi şimdi aniden ortaya çıkacak ve tüm dengeleri alt üst edecek. Zaten halihazırda Işıl, Ünal ailesine girmesiyle birlikte yeterince tartışma yaratan bir figürdü. Ancak şimdi geçmişin kapılarının açılması onun üzerindeki baskıyı daha da arttıracak gibi görünüyor. Özellikle Nursema ile yaşadığı gerginliğin üzerine bu yeni gelişmenin gelmesi evdeki huzursuzluğu iyice arttırabilir. Bu yeni karakter sadece Işıl'la değil, dolaylı yoldan Abdullah'la da karşı karşıya gelebilir. Işıl'ın eski sevgilisi geçmişte yarım kalan meseleleri gündeme getirmeye başladığında Işıl'ın şu anki konumu ciddi şekilde sorgulanabilir hale gelecek. Bu da evde yeni çatışmaların fitilini ateşleyebilir. Özellikle bu kişinin dizide kalıcı olup olmayacağı, sadece bir bölüm mü yoksa birkaç bölüm boyunca mı yer alacağı konusuysa henüz netleşmiş değil. Ancak ilk izlenimler bu karakterin sadece bir misafir değil, bir süre ortalığı karıştıracak biri olacağı yönünde. Beril'in gerçek niyetinin ortaya çıkması dizi açısından oldukça önemli bir dönüm noktası diyebiliriz. Çünkü uzun süredir izleyici olarak bizler de bu karakterin asıl amacını, ne yapmaya çalıştığını ve neden bu kadar sınırları zorladığını merak ediyorduk. Özellikle Kıvılcım'a olan ilgisi bir noktadan sonra hayranlıktan çok saplantıya dönüşmüş ve artık kontrol edilmez bir boyuta gelmişti. Şimdi Beril'in iç yüzünün yavaş yavaş açığa çıkması hem Kıvılcım'ın çevresindekiler açısından hem de izleyici tarafından bir rahatlama sağlayacak. En azından artık bir konu netleşmiş olacak. Bu kadın iyi niyetli biri değil ve Kıvılcım'a gerçekten zarar verebilecek kadar gözü kara bir halde. Kıvılcım'ın bu kadar yakınında bulunan böyle bir tehdidi uzun süre fark edememesi ise onun açısından oldukça yıpratıcı bir durum olacak. Çünkü güçlü, ayakları yere sağlam basan bir karakter olarak tanıdığımız Kıvılcım, bu defa çevresindeki tehlikeyi göremediği için kendine çok fazla yüklenecek gibi görünüyor.
Özellikle yeni bir anne adayı olarak içinde bulunduğu hassas dönemde yaşadığı bu stres hem fiziksel hem de duygusal anlamda onu ciddi şekilde etkileyebilir. Kıvılcım'ın bu duygusal yükü nasıl baş edeceği ve Beryl'in etkisinden nasıl kurtulacağı önümüzdeki bölümlerde en çok konuşulacak konuların başında gelecek. Bu noktada devreye giren isim yine Ömer olacak gibi duruyor. Ömer'in her zaman olduğu gibi bu zor süreçte de Kıvılcım'ın yanında durması onun için bir kez daha büyük bir destek anlamına gelecek. Özellikle Beryl'in gerçek yüzünü ortaya çıkarmak konusunda Ömer'in atacağı adımlar dizideki dengeleri değiştirebilir. Belki de Beryl'in planlarının suya düşmesi doğrudan Ömer'in çabaları sayesinde olacak. Bu da karakterin yeniden izleyici gözünde önemli bir konuma yükselmesini sağlayabilir. Beryl'in asıl niyetinin Kıvılcım'ın bebeğine zarar vermek olduğu ihtimali ise gerçekten tüyleri ürpertici. Başta böyle bir şeyin mümkün olabileceğini düşünmek bile istememiştik. Ancak fragmanlarda verilen ipuçları bu karakterin düşündüğümüzden çok daha ileri boyutlarda bir rahatsızlık içinde olduğunu gösterdi. Özellikle Sönmez'e yönelik yaptığı hamle artık onun sınır tanımadığını açıkça ortaya koymuştu. O yüzden Beryl'den her türlü beklenmedik davranış görebiliriz. Dizideki son hamlelerini yaparken çok daha tehlikeli ve saldırgan bir karaktere dönüşmesi hiç de şaşırtıcı olmaz. Öte yandan artık sezonun bitmesine sadece 4 bölüm kaldı. Bu da demek oluyor ki olaylar hızla çözüme kavuşacak ya da bazı düğümler sezon finaline saklanarak çok daha dramatik bir şekilde işlenecek. Bu bağlamda Kıvılcım'ın hamileliği ve doğum süreci çok kritik bir yerde oturuyor. Şu anda en çok merak edilen sorulardan biri Kıvılcım'ın bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına alıp alamayacağı. Bu soru özellikle sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. Çünkü son bölümlerde yaşadığı fiziksel ve psikolojik yorgunluk, yaşadığı şoklar ve çevresindeki stres faktörleri bu süreci oldukça riskli bir hale getiriyor. Benim düşüncem hala Kıvılcım'ın bebeğini kaybetme ihtimalinin yüksek olduğu yönünde. Ancak bu tarz önemli gelişmeler senaryonun dramatik gücünü arttırmak adına genellikle sezon finalinde yaşanır. Bu yüzden eğer böyle bir olay olacaksa büyük olasılıkla 103. bölümde yani sezon finalinde yaşanacaktır. Böyle bir sahne hem seyirci üzerinde derin bir etki bırakır hem de sonraki sezon için çok güçlü bir giriş zemini hazırlar. Fatih'in son dönemde sergilediği tutarlı ve kararlı duruş, özellikle doğayla olan ilişkisini güçlendirecek önemli bir kırılma noktası olacak gibi görünüyor. Bilindiği üzere Fatih geçmişte zaman zaman dengesiz davranışlar sergilemişti. Fatih, Defne'nin kendisine yaklaşmak için gösterdiği tüm çabaları açık bir şekilde geri çevirerek artık gerçekten bir değişim sürecine girdiğini ortaya koydu. Tüm bu gelişmelerden haberdar olacak kişi ise elbette Doğa. Fatih'in Defne'ye karşı net bir duruş sergilediğini öğrenen Doğa, uzun zamandır içini kemiren şüpheleri bir kenara bırakmaya başlayacak. Çünkü güven bu ilişkide en zor kazanılan ama en önemli unsurlardan biri.